Vay babam vay. Apple Vision Pro sadece bir gözlük değil. Abi şeyi geçiyor ya. Kafayı yiyeceğim. Bir de bunda nasıl bir şey var biliyor musun? Baktığın yeri seçiyor ya. Baştan alıyoruz abi. Şelale var. Helikopterle resmen geziyoruz ya. İşte Apple bunu size vermiyor ki, yani kayıt altına aldırmıyor ki. Çünkü bunu deneyimi normal yaşamanız mümkün değil ya. Ya Ahmet abi. Abi bununla var ya. Ne filmler izlenir biliyor musun? Gerçekten ama. Hani aklınıza kötü bir şey gelmesin. Kötü bir şey söylemedim. Hapishanede olun. Size Apple Vision Pro versinler. 50 yıl yatarsınız yani. Abi bak yoksun yani. Dünyada yoksun. İşte ne bileyim yani. Nerede yaşamak istiyorsan oradasın ya. Apple Vision Pro sadece bir gözlük değil. Aslında tamamen bir bilgisayar anlayışı. Bugün size bir cihazın teknik servis dünyasını nasıl değiştireceğini anlatacağım. Çünkü bu teknoloji sadece izlemek için değil arkadaşlar. Tamir etmek, öğretmek ve birlikte çalışmak için tasarlanmış. Arkadaşlar gelin videomuzun içeriğine başlayalım. Here we have the biggest ski jump in the world. ここで今から世界記録を狙いたいと思います。今の僕の記録が252メートルで。Şimdi aslında sizin gördüğünüz ortamda ben istediğim yere ana ekranı alabiliyorum. Bakın istersem bu tarafa alıyorum. İstersem kafamı çevirip bu tarafa alıyorum. İstersem bu tarafa alıyorum. Veya bütün her tarafı karanlık yapıp bakın arkadaşlar sanki dağların eteğindeymiş gibi görüyor musunuz? Bakın. Sanki aya bak. Sanki dağların eteğindeymiş gibi çalışıyorum. Ne kadar gerçekçi değil mi? Ellerimi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ellerimi görüyor musunuz? Harika bir teknoloji. We searched all over the world for the perfect hill to build this jump. This angle looks good for me. 20 meters. チャレンジする場所はアイスランドの山にジャンプ台作っちゃおう。 We have to move snow as much as possible. Day and night. Bunu kayıt altına alamıyoruz arkadaşlar. Bunu deneyimlemeniz gerekiyor. Yani şu anda Hawaii'de helikopterle uçuyorum. Dağ var. Dağı görüyorum. Şöyle alta bakıyorum. Şuradan nehir geçiyor böyle. Kauai'deyiz şu anda. Kauai. Şuradan güneş geliyor böyle. Bulutlar. Mesela şu anda havadayım ya. Bunu hissedebiliyorum ya. Yani bunu bana hissedebiliyorum abi. Ellerim görünüyor. Ya böyle bir şey yok. Şelale var. Helikopterle resmen geziyoruz ya. İşte Apple bunu size vermiyor ki, yani kayıt altına aldırmıyor ki. Çünkü bunu deneyimi normal yaşamanız mümkün değil ya. Şu an var ya öyle bir yani haz alıyorum ki. O şelale şuradan kulaklara ses veriyor. Kafanı çeviriyorsun bu taraftan geliyor. Kafanı çeviriyorsun ses buraya dönüyor. Yani onu bile adam inanılmaz entegre etmiş ya. Yani elin böyle uzatsan tutacakmış gibisin yani. Yani böyle bir şey yok ya. Bitti, video bitti zaten. Ya Ahmet abi. Abi bununla var ya ne filmler izlenir biliyor musun? Gerçekten ama. Hani aklınıza kötü bir şey gelmesin. Kötü bir şey söylemedim. Tabii şöyle söyleyeyim. Biraz ağırlığı var. Bunu taktığınız zaman, bilmiyorum saçlarım nasıl da. Bunu taktığınız zaman yemin ediyorum isterseniz hapishanede olun ya. Bak bu kadar net konuşuyorum yani. Hapishanede olun. Size Apple Vision Pro versinler. 50 yıl yatarsınız yani. Abi bak yoksun yani. Dünyada yoksun. İşte ne bileyim yani nerede yaşamak istiyorsan oradasın ya. Bak olaya bak olaya Allah'ını seversen bak. Mıknatıs yapmış. Buradan çekiyorsun. Bak buradan çekiyorsun gelmiyor abi. Şuradan çekmen lazım. Ya yok böyle bir şey ya. Tabii Apple yani normal. Bu ürün mesela şu şekilde mükemmel oldu. Gerçekten bu aparat can kurtaran bir aparat diyebilirim. Bunu çıkaralım. Şimdi bu aparatı da şöyle göstereyim. Buradan basıyorsun. Bunu açıp kapatabiliyorsun. Buradan şunla. Yoksa açılıp kapanmıyor. Buradan da sıkıyorsun. Buradan sıkıyoruz. İşte buradan genişletiyoruz. Buradan sıkıyoruz. Böyle bir aparatı var. Şimdi mevzumuz ne biliyor musunuz? Mevzumuz aslında şu. Bununla bizim ekosistemin de dışında bir ekosistem kurmak. Yani farklı bir dünyaya gitmek. Aslında bunun olayı arkadaşlar Apple'ın bize aktarmak istediği şey. Bununla ayrı dünyalarda yaşa ama aynı ortamlarda ol. Mantığı bana göre. Neden? Bu ürünü kullanan herkes ortak bir yerde buluşabilir. Bir şey yapabilir. Bence Apple'ın olayı bu değil yani. Bu sadece başlangıç yani. Bir filmin fragmanı gibi düşünebilirsiniz. Yapılan teknolojiler işte o Vision teknolojisi.
teknolojisi, işte o Vision filmler falan. Bunların tamamı bir başlangıç arkadaşlar. Gerçekten bir başlangıç. Yani ilerleyen günlerde belki de daha ulaşılabilir fiyatlara tabii çekerlerse, belki de bilerek çekmek istemiyorlar. Herkes almasın, herkes deneyimlemesin. Bunun değerini bilecek, bunu geliştirebilecek insanlar alıp bunun ekosistemine dahil olsun diye de bu kadar erişilemiyor fiyatlarda olabilir. Bunun teknik bilgilerine çok fazla girmeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü teknik bilgileri ben bile izlerken çok sıkılıyorum arkadaşlar. Ya bunun teknik bilgisinin, işlemcisinin, RAM'inin işte kaç tane kamerası olduğunun arkadaşlar aslında hiçbir önemi yok biliyor musunuz? Yani bize burada verdiği piksel içindeki piksel görüntüsü, şuradaki o ekranın ne kadar çözünürlükte olduğunu sizin anlamanız veya benim anlatmamın hiçbir önemi yok. Önemli olan bunu neden üretilmiş, bu neden kullanılacak ve nerelerde kullanılacak, bunlara kafa yormamız lazım. Şimdi bizim işimizde mesela sadece bu bizim işimiz için değil, her şeyde kullanabilirsiniz ama biz teknik servis olduğumuz için size bizim işimizden bir örnek vereceğim. Biliyorsunuz hem mikroskopta çalışıyoruz. Mikroskopta çalıştığımız görüntüyü düşünsenize, Apple Vision Pro elinizde bir tamir yapıyorsunuz. Tamir yaptığınız zaman şu sol köşede sizin o mikroskopta gördüğünüz hali size yansıtıp gözünüzde, bu gözünüzdeyken tamir yaparken mikroskop görüntüsünü, anakartı görüp işlem yapabileceksiniz. Bir sağ bölümde ayrı ayrı pencere açtığı yöntemi düşünün. İşte buradaki mikroskop, burada şema devresi, burada da işte sizin elinizi yakından çeken veya sizi izleyen, eğitim verirken sizi izleyen kullanıcılar olabilir. Aslında biz bunu eğitim amaçlı da kullanmayı düşünüyoruz. Şu anda çok yeni bir teknoloji olduğu için çok fazla detay vermek istemiyorum ama bununla alakalı projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Birkaç kişilik toplantı yaparken aynı ortamda bulunduğunuzu düşünseniz arkadaşlar. Biz teknik servis anlamında eğitim ve kurslarda veya bir toplantı yaparken veya arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Diyelim ki arkadaşınızın biri Amerika'da, biri işte İran'da, başka bir ülkede. Arkadaşlar hadi gelin bir çay içelim diyeceksiniz. Herkeste Apple Vision Pro var. Herkesin avatarı aynı oturma odasında veya aynı kafede veya aynı çalışma ortamında veya bir Formula 1 yarışı izlerken aynı yerde oturduğunuzu düşünseniz. Arkadaşınıza dokunuyormuş gibisiniz veya bir teknik servis eğitim yaparken onlara karşınızda oturuyormuş veya yanınızda oturuyormuş gibi deneyimlerinizi bir düşünsenize. Yani siz onları anlatırken aslında onlar da sizin anlattığınız şeyi görecek ve onu yaparken de sizin yaptığınız şeyi de görüp size orada fikir verebilecek, sizin yaptığınız tekniği görebilecek, el hareketlerinizde bunları çözebilecek. Siz orada bir ölçüm yapacaksınız, bu ölçümü görecek. Veya bir entegre değiştireceksiniz, o entegrenin değişimini görecek. Bugün Apple Vision Pro sadece bir gözlük olarak görünüyor olabilir. Ama ilerleyen günlerde belki de teknik servislerin en büyük aracı olacak. Gelecek gözümüzün önünde ve bunu test edecek ilk kişi ben olacağım.